Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz şortlu, kısa kollu ve şortlu tulum modelini yapacağız. Tulumumuz 1-1,5 yaş için uyumlu oldu arkadaşlar. Şimdi kısaca anlatımını yapayım. İlk boyundan başlıyoruz arkadaşlar. Boyundan başlayıp 4 diş haroşamızı ördükten sonra ön bedenleri, kolları ve arka bedeni ayırarak artırmalarımızı yapıyoruz. Daha sonra kollarımızı yeterli uzunluk ölçüde ördüğümüzde kollarımızı ayırıyoruz ve popcornlarımızı yapıyoruz. Daha sonra beden kısmımızı örüyoruz. Belli uzunlukta örüyoruz. Daha sonra bacak arası için, A kısmı için ilmeklerimizi ayırıp bacaklarımızı ayırıyoruz. İlk önce bir bacağı, sonra diğer bacağımızı örüyoruz. Ve daha sonra bu aradaki kısmı dikiyoruz. Koltuk altımızda da küçük dikişlerimiz var. Daha sonra tulumumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi hep beraber başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben 3,5 numaralı şişime toplamda 82 ilmek attım ve 4 diş haraşır sıramı ördüm geldim. Ayrımlarımı da yaptım. Şimdi sizlere ayrımlarımı da söyleyeceğim. Kullandığım ipin markası bu şekilde. Kartopu Baby Natural 100 gram 200 metre ağırlığında koton bir ip arkadaşlar. Yazlık örgülerde koton ipler daha iyi oluyor. %51'i akrilik, %49 da koton. Evet, böyle bir ip tercih ettim. Şimdi arkadaşlar ön için 16 ilmek, 2 tane ara ilmeğim, 9 tane kol ilmeğim, 2 tane ara ilmeğim, 24 tane arka ilmeğim, 2 tane ara ilmeğim, 9 tane kol ilmeğim ve tekrar 2 tane ara ilmeğim ve 16 tane ön ilmeğim var. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz örgümüze. Önlerde ilk 6 ilmeğimi haraşo olarak öreceğim. Ön patımız olacak. Düğme deliklerimizi bu patlara yapacağız. Şimdi ben ilk başta düğme deliği açacağım. Hep beraber düğme deliğimizi açalım ilk önce. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ve 3. Bir tane doluyorum. 2 tanesini 1 olarak alıyorum. Evet, bu şekilde düğme deliğimizi açmış olduk. 1 2 3 4 ve 5 6 tane ön patımız için haraşamızı ördük. Şimdi ayrıma kadar diğerlerini düz örgü olarak örüyoruz. Evet, ayrıma kadar geldim ve bir tane gizli artırma yapıyorum. Ve ayracımı çıkartıyorum. İki ilmeğimi örüyorum. Bir tane daha gizli artırma yapıyorum. Ve bu ayracımı da çıkartıyorum. Şimdi 9 tane kol için ilmeğim var. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 kol ilmeklerimi ördüm. Bir tane artırıyorum. Ayracımı çıkartıyorum ve 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir tane artırıyorum.
Ve diğer ayracımı da çıkartıyorum. Şimdi arka kısımdayız arkadaşlar. 24 tane ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Evet, 24 tane arka ilmeğimi ördüm. Bir tane gizli artırmamı yapıyorum. Ayracımı çıkardım. 2 ilmek örüyorum. Bir tane artırıyorum. Çıkartıyorum ve 9 tane kol için ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrardan bir tane gizli artırma yapıyorum. Ayracımı çıkardım. 2 ilmeğimi örüyorum ve bir tane daha artırma yapıyorum. Ayracımı çıkartıp ön için ilmeklerimi örüyorum. Yine son 6 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 2 4 6 tanesini de örüyoruz. Evet arkadaşlar, ilk artırma sıramızı yaptık. Bu şekilde robamıza başlamış olduk. Şimdi arka tarafta arkadaşlar ters örgülerimiz var. İlk 6 ilmeğimiz haroşa. 1 2 3 4 5 ve 6. Diğer ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde artırma yapmış olduğumuz ilmekleri de hepsini sıra sonunda 6 ilmek kalasıya kadar hepsini ters örgü örüyoruz arkadaşlar. Önden düz, arkadan ters örgü yapıyoruz. Bakın. Şuradaki ilmeği kaçırmışım. Evet. Bir saniye. Evet, ben şurada yanlışlık yaptığımı düşündüm arkadaşlar ama değilmiş. Tamam. Devam ediyoruz. Evet. Bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. Sıra sonunda 6 tane ilmeğimiz kalasıya kadar. Evet, bakın artırmış olduğum ilmekleri de ters olarak örüyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örgü olarak örüyorum.
Evet. İlk artırmalarımızı bu şekilde yapmış olduk. Şimdi ikinci artırma sırasındayız. Tekrar o ara iki ilmek ayırmıştık ya aralara. Oraya gelesiye kadar örgümüzü örüyoruz. İlk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Toplamda ön taraf için 17 ilmeğim olmuş oldu arkadaşlar. 6 haroşa ilmeklerimle beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ve 17. Bakın bu bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmek. 17. ilmeğimi ördüm. Bir tane gizli artırmamı yapıyorum. 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimi örüyorum ve bir tane daha artırma yapıyorum. Bir önceki sırada kol için 9 ilmek örmüştük. Şimdi arkadaşlar kenarlardan bir buradan arttığı için 11 ilmeğimiz oldu kolda. Şimdi 11 ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bakın 11. ilmeğim bir önceki sırada artırmış olduğum ilmek. Onu da örüyorum ve bir gizli artırma daha yapıyorum. 2 tane daha örüyorum ve bir gizli artırma daha yapıyorum. Şimdi bir önceki sırada arka için 24 ilmek ördük ve bir buradan arttığı için 26 ilmeğimiz oldu. Örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve bakın 26. ilmeğim bir önceki sırada artırmış olduğum ilmek ve 26. ilmeğimi de ördüm. Bir tane gizli artırma yapıyorum. 2 tane ara ilmeğimi ördüm ve bir gizli artırma daha yaptım. Yine kol kısmına geldik. Bir önceki sırada 9 taneydi ve bir buradan artırdığım için 11 ilmek oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bakın 11. ilmeğim bir önceki sırada artırmış olduğum ilmek. Ördüm. Bir tane artırdım. 1 2 tane ördüm ve bir tane daha artırdım. Şimdi ön taraf içinde bir tane artırmamız olduğundan 17 ilmek olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 6 ilmekle beraber toplamda 17 ilmeğimiz oldu ön tarafta. Evet arkadaşlar. Şimdi arkaya dönüyoruz. Ve en baştaki 6 ilmeğimi ve en sondaki 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum ve diğer bütün ilmeklerimi ters örgü olarak öreceğim. 2 4 6 haroşa ördüm ve
diğer bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Örgümüzün ön tarafında düz, arka tarafında ters olarak örüyoruz. Evet, artırdığım ilmekleri de ters olarak ördüm. Evet, sıra sonuna kadar ters örgümüzü örelim gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci artırma sıramı da bitirmiş oldum. Şimdi ön taraftayız ve tekrar artırmalarımız var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım. Her zaman aralardaki, bakın şu şekilde artırdığımız ilmeklerimiz belli. Aradaki iki ilmeğimiz de belli. Bu iki ilmeğimiz hep arada kalacak. Artırmalarımızı bir öncesinde bir de sonrasında yapacağız. Ön taraftan örgümüzün ön tarafında hep artırmalarımızı yapacağız. Arka tarafta da ilk 6 ilmekle son 6 ilmeği haraşo öreceğiz ve diğer bütün ilmekleri ters örgü olarak öreceğiz. Evet, artırmalarımız hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Aradaki 2 ilmek hep devamlı aynı şekilde kalacak ve bir önünden ve bir arkasından hep artırmalarımızı yaparak devam edeceğiz örmeye. Şimdi arkadaşlar 21 ya da 22 artış sırası yapacağız. Geleceğiz. Şimdi biz 2 artırma sırası yaptık. 3. artırmamıza geçtik. Toplamda 21 veya 22 artırma olasıya kadar örelim. Gelelim hep beraber devam edelim. Evet arkadaşlar. Ben toplamda 21 kere artırma yaptım. 21 artırma sırası yaptım. Şimdi kol kesimlerini yapacağız ve kol uçlarına birer sıra popcorn yapacağız. Bir de arkadaşlar ben ikinci düğme deliğimi açtım. Şimdi bir düğme deliği daha açacağız. İlk düğme deliğini burada açmıştık. 2, 4, 6, 8, 10. 10 sırada bir düğme deliği açtım. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi bu sırada tekrardan düğme deliği açacağız arkadaşlar. Hem düğme deliği açacağız hem de kol için ayrımlarına başlayacağız. Evet, şimdi 3. düğme deliğimizi yapacağız. 1, 2, 3 tane ördüm haroşamı. Bir tane doluyorum. İkisini bir alıyorum. Evet. Bu kadar. Şimdi kol kesimini yapmak için şu aradaki devamlı olarak götürdüğümüz 2 ilmek vardı ya, oraya gelesiye kadar düz örgümüzü örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Toplamda 21 kez artırma yaptım. Şimdi artık kollarımızı keseceğiz. Ön beden için bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. Şimdi bu 2 ilmeğimizin, orta ilmeğimizin yanına geldik. Şimdi arkadaşlar ön beden ve arka bedenlerinin daha rahat olması için
Birer tane daha artırma yapacağım. Yalnız kol için artırma yapmama gerek yok. Burada bir tane artırma yapıyorum. Ön beden için ve bu 2 ilmekten bir tanesini ön bedene koyuyorum. Bir tanesi de kolda kalacak. Evet. Şimdi ön bedenimizi ördük ve kola geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar kolu başlamadan önce 7 ilmekte bir popcornlarımızı yapacağız. Şimdi başlayalım. Dediğim gibi kolda artırma yapmıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm ve popcornumu yapacağım 8. ilmeğime. Daha önce de başka bir videoda ayrıntılı bir şekilde popcorn yapılışını anlatmıştım arkadaşlar. Dilerseniz oraya da bakabilirsiniz. Şimdi 3 tane ilmek zincir çekeceğim arkadaşlar. 1 2 ve 3. Bir tane doluyorum. Aynı ilmeğin içine batıyorum ve 1 2 kere de çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek oldu. Doluyorum. 1 2 kere de çıkartıyorum ve tığımda 3 ilmek oldu. Doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 kere de çıkartıyorum. 4 oldu. Dolayıp batıyorum. 2 kere de çıkartıyorum ve 5 oldu. Şimdi dolayıp bütün ilmeklerimin içinden geçiyorum. Bir zincir çekiyorum ve şişime takıyorum. Evet, bu kadar. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. 7 ilmek daha öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeğimi ördüm. 8. ilmeğime popcornumu yapacağım. Evet. Tekrar 1 2 ve 3 zincir çektim. Evet, 3 zincirimi çektim. Doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Ve 1 2 de çıkartıyorum. Doluyorum. Ve 1 2 de çıkartıyorum. Doluyorum, batıyorum. 1 2 de çıkartıyorum. Doluyorum, batıyorum ve 1 2 de çıkartıyorum. Ve 5 tane ilmeğim oldu. Dolayıp içinden geçiyorum ve bir zincirimi çekiyorum. Evet. İkinci popcornumuzu da yaptık. Tekrar arkadaşlar 7 tane ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. 8. ilmeğimi popcornumu yapıyorum. Tekrardan bir 2 ve 3 doluyorum, batıyorum ve 2 kere de çıkartıyorum. Doluyorum, batıyorum, 1 2 kere de çıkartıyorum. Bu şekilde arkadaşlar
Popcorn yapımı da çok kolay. Evet. İşte hepsini içinden geçirip zincirimi çekiyorum ve şişimi tekrardan takıyorum. Evet. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. Arkadaşlar, popcornlarımızı bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar yapalım. Gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane popcornumu yaptım. Son olarak bu iki ilmeğimiz, orta ilmeğimizi gelesiye kadar ki ilmeklerimizi de örüyoruz. İki ilmeğimizin bir tanesini tekrar kola koyuyoruz. Bir tanesini de arka bedenin için ayırıyoruz. Ve dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi toplamda 4 sıra haroşa yapacağız arkadaşlar. Evet, arka yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak, yani ben haroşa örgüyü düz örgülerden yaptığım için düz örgü olarak örüyorum. Toplamda kolumuzda 6 tane popcornumuz olmuş oldu arkadaşlar. Siz bunu daha çok olmasını isterseniz 5 ilmekte bir yapabilirsiniz. 4 ilmekte bir yapabilirsiniz. Daha çok ya da daha sık yapmak istiyorsanız yahut daha az yapmak istiyorsanız daha aradaki ilmekleri sayısını çoğaltabilirsiniz. Ya da düz yapmak da isteyebilirsiniz. Düz yapmak isterseniz hiç popcorn'a gerek yok. O şekilde kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz ve haroşa örgülerimizi örüyoruz. Sadece kol kısmını örüyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bakıyorum. Orta ilmeğime bir tane daha öreceğim. Ve evet, bakın ortadaki o ayırmış olduğumuz ilmeklerin bir tanesini tekrardan kol için ördüm. Tekrardan ön tarafa dönüyorum, örgümün ön tarafına. Şimdi tekrardan arkadaşlar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve tekrar bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Artık kolumuzu ayırmış olduk. Birkaç sıra haroşa ördükten sonra arkadaşlar kolumuzu kapatacağız. Evet. Bakın bu şekilde haroşalarımız da zaten görünmeye başladı. 4 ya da 5 diş haroşa örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toplamda 4 sıra haroşamı ördüm. Şimdi arkadaşlar örgümü arka taraftan kapatacağım için ön yüzde tekrardan haroşamı örüyorum. Çünkü arkadaşlar ön tarafta kapattığımız zaman
düz örgü şeklinde görüntü oluşuyor. Ama arka taraftan kapattığımız zaman bu bizim bu örgülerimiz haroşa olduğu için haroşa görünmesini istediğimden dolayı arka tarafta kapatıyorum. Çünkü arka tarafta kapattığımızda ön taraftan haroşa olarak görünüyor. Yani haroşa örgüye daha uyumlu oluyor. O sebepten arka taraftan kesmemi yapacağım. Şimdi 4 sıra haroşadan sonra ön tarafta tekrardan haroşa örgümü örüp arka taraftan kesmemi yapacağım. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet. Örgümü arka tarafıma çeviriyorum. Şimdi artık kesmelerimizi yapacağız. Kol kısmımızı bitirmiş olacağız. Evet. Şimdi bakın şu şekilde 2 ilmeğimi bir alarak kesme işlemini yapıyorum. Yalnız arkadaşlar aklınızda olsun, çok sıkarak yapmayın. Sonra kolunuz çok hoş durmaz. Bakın 2 ilmeğimi bir alıyorum ve bol bırakıyorum. Kolunuz çok sıkı olursa iyi olmaz, sıkar, yani çocuğunuzun kolunu sıkar. Bu şekilde. Evet. Sıra sonuna kadar örgümüzü bitirip gelelim. Evet arkadaşlar bakın. Toplamda 5 sıra haroşaymış gibi görünüyor. Arkadan kapattığımız için o da haroşa görünümünde oldu. Ön taraftan kapatsaydık bu şekilde görünecekti. Ama bizim örgümüz haroşa olduğu için o yüzden haroşa olarak görünmesini istedim. Evet. İlk kolumuzu bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Daha sonra en son örgümüz bittiğinde de kol uçlarından bu şekilde altından dikişini yapacağız bu taraftan. Şimdi arkadaşlar örgümüze devam ediyoruz. Arka taraftan ipimizi bağlayarak devam edeceğiz örgümüze. Buradan ipimi geçirdim ve düğüm atıyorum açılmaması için. Evet. Şimdi arka tarafla örgümüze devam edeceğiz. Hiçbir şey yapmadan direkt örgüme başlıyorum. Şimdi artışımız var arkadaşlar. Ön ve arka bedenler için demiştik. Bir ilmeğimi ördüm. Bir tane artırmamı yaptım. Beden kısımlarının daha rahat olması için yapıyoruz artırmaları. Ve arka bedenimizi düz bir şekilde
örmeye devam ediyoruz. Yine o arada 2 ilmeğimiz vardı, ara ilmeğimiz. Oraya gelesiye kadar bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim ve o 2 ilmeğin bir tanesini yine arka bedene ekleyeceğim, bir tanesini de kol için ekleyeceğim. Ama tabi yine o ilmekten önce bir tane gizli artırmamı yapacağım. Evet, 2 tane olan orta ayrımlar ilmeğimize geldik. Bir tane o ilmeklerden önce bir tane artırmamızı yapıyoruz ve orta ilmeklerin bir tanesini arka beden için ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar kol kısmına geldik. Yine bu taraftaki kolumuzda ne yaptıysak aynısını yapacağız. Yani şimdi bu ara ilmeğin bir tanesini de kolumuza ekliyorduk. Ta ki buradaki ortada 2 ilmeğin bir tanesini yine kolumuza koyacağız. Bir tanesini ön beden için bırakacağız. Ve örgümüze ilk sırada bu kollar için artırma yapmayacağız. Artık artırmalarımız bitti. 7 ilmekte bir popcorn modeli yapacağız. 7 ilmek öreceğiz. 8.'ye popcorn yapacağız. 7 ilmek öreceğiz. 8.'ye popcorn yapacağız. Arka tarafa geldiğimiz zaman örgümüzün artık haraşo örgülere geçeceğiz. Devamlı haraşo olarak öreceğiz. Yani popcorn sıramızı bitirdikten sonra arkaya dönünce tekrar düz örgülerle öreceğiz. Geleceğiz tekrardan düz örgü, yani haroşalarımızı oluşturacağız. Bu kolumuzda yaptığımız gibi 4 sıra haroşamızı öreceğiz. Daha sonra tekrardan ön taraftan öreceğiz. 4. sıramızı yaptıktan sonra arka taraftan kapatacağız ve ön beden için geleceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde bu kolumuzda yapıp gelelim. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde ben diğer kolumu da tamamladım. Şimdi tek ön parçamız kaldı. Onu da örüp arka tarafa geçeceğiz. İpimi geçiriyorum. Bağlıyorum. Başka hiçbir şey yapmadan örgüye başlayacağım. Evet, direkt örerek başlıyorum. Evet, tekrardan ön bedende bir artırmamız olacak. Evet, bir tane ördük ve bir tane artırdık. Devam ediyoruz. Bütün ilmeklerimizi, sondaki 6 ilmek haraşo olacak. Diğer bütün ilmeklerimizi de düz örgü olarak örüyoruz.
Son 6 ilmeğimizi de haroşa olarak ördük ve bitirdik. Şimdi şöyle çevirip bir bakalım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bakın kollarımızı çok güzel bir şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi artık arkadaşlar beden kısmımızı yapacağız. Bacak kısmına kadar beden kısmımızı düz olarak önler düz, arkalar ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan tekrardan bir başlayalım. Şu alt kısımları da birleştireceğiz. Koltuk altlarından. Şimdi ilk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Geri kalan ilmeklerimi ters ilmek olarak örüyorum. Koltuk altına kadar örelim. Bu şekilde. Evet. Ön tarafımızı ördük. Şimdi arka bedenle birleştireceğiz. Evet. Bu şekilde kolumuz böyle kalıyor. Ve biz ön bedenle arka bedeni birleştiriyoruz. İpimizi sıkı tutmaya çalışın arkadaşlar. O hani orta kısmından ayrılma yapmaması için ipinizi ne kadar sıkarsanız o birleştirme kısımlarında o kadar iyi olur. Evet. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi diğer kısmı da birleştireceğiz. Arka kısmımızı örelim. Ters örgülerle. Evet, örüyoruz. Devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar, yani birleştirme yerine kadar yine ters örgülerimizi yapıyoruz. Evet, arka bedenimizi de ördük.
tekrar diğer ön bedenimizle birleştirip beden kısmına geçmiş olacağız arkadaşlar. Evet. Yine ipimizi olabildiği kadar sıkı tutuyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Evet, bu şekilde bütün bedeni birleştirmiş olduk arkadaşlar. Artık beden kısmımızı bütün olarak öreceğiz. Bir miktar ördükten sonra ben size yine ölçülerini vereceğim. Daha sonra bacak ayrımlarını A için ilmeğimizi keseceğiz. Bacaklarımızı ayıracağız. Bu şekilde örgümüze devam edip tamamlayacağız. Evet. Son 6 ilmeğimiz kalıncaya kadar ters örgümüzü örüyoruz. 2 4 6. Evet. Düğme deliğimizi de açmıştık. Evet, tekrar hatırlatalım. Düğme deliğimi ben 10 sırada bir açıyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben 10 sırada bir açıyorum. Evet. Bu şekilde bedeni birleştirdik. Şimdi arkadaşlar artık bir müddet düz olarak öreceğiz. Örgümüze devam edeceğiz. Beden kısmını tamamlayıp ben geleceğim. Size ne kadar ördüğümü, ölçüsünü söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Ben beden kısmımı oluşturdum. Şu şekilde size de ölçüsünü vereyim. Koltuk altından A kısmına kadar, yani şu keseceğimiz olan kısma kadar 24,5 santim. Şu şekilde ölçelim. Bakın. 24,5 santim. Evet, toplamda 6 tane düğme deliği açtım. 1 2 3 4 5 6 tane düğme deliği açtım ve son düğme deliğini açtıktan sonra 2 4 6 8 ve 9 diş haraşo ördüm. 9 diş haraşo ördüm. İsterseniz şöyle boydan ne kadar haraşo olmuş ona bakalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 ve 64. Toplamda 64 diş haraşomuz olmuş arkadaşlar. Şimdi şişimizde toplam 148 ilmek var arkadaşlar. Ben ayırdım. Şimdi 10 tane A için kesme yapacağız burada. En başta 8 tane ilmeğimizi keseceğiz. 6 tane patımızı ve patımızdan sonra 2 ilmeğimizi daha keseceğiz. Aynı şekilde bu tarafta da olacak. Tam ortasından 10 ilmek ayırdım. Sayalım arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
ve 69 ilmek. Evet, toplamda bir taraf için 68, diğer taraf 69, bir diğer taraf için de 69 ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi kesmelerimize başlayacağız. Bu taraf arkadaşlar, bu 69 ilmek dediğimiz bizim bir bacağımız olacak. Bu tarafta diğer bacağımız olacak ve şöyle başlardan da kesmemiz yapacaktık. Bu şekilde kestiğimiz ilmekler de bu A kısmı için kestiğimiz ilmeklerin üzerine gelecek ve bu şekilde bacaklarımızı oluşturacağız. Şurasını yani kesmiş olacağız. İlk bir bacağını, daha sonra diğer bacağını öreceğiz. Şimdi örgümüze başlayalım. Evet, ilk olarak yine dediğim gibi 8 tane ilmeğimizi keseceğiz. 6 tane patımız vardı biliyorsunuz. O patları da keseceğiz. Şöyle düzelteyim. Patlardan sonra 2 ilmek daha keseceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6 patımızı kestik. 7 ve 8. ilmeğimizi de kestik arkadaşlar. Evet. A kısmının üzerinde bu şekilde birleştireceğiz sonra. Evet, şimdi bu işaretleyicimin oraya kadar arkadaşlar düz örgümüzle devam ediyoruz. Şu anda bir bacak için 61 ilmeğim kalmış oldu. Kestiğim ilmeklerle beraber 61 ilmeğim kalmış oldu. Şimdi orta kısımda da 10 tane ilmeğimi keseceğim. Daha sonra diğer bacak kısmını da öreceğiz. Evet, düz örgülerimizi tamamlıyoruz. Evet. Orta için ayırdığım ilmeklerin oraya geldik arkadaşlar. Şimdi bu ortadaki 10 ilmeğimizi de keseceğiz. Çıkartıyorum ilmek tutucumu. Bir, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 ve evet 10 tane ilmeğimi bu şekilde kesmiş oldum arkadaşlar. Evet, bacaklarımızı da bu şekilde ayırdık. Şimdi sıra sonuna kadar tekrar düz örgülerimizi örelim. Daha sonra uç kısmından da yine 8 ilmek keseceğiz arkadaşlar. Diğer tarafta kesmiştik biliyorsunuz. Evet, düz örgülerimizi örelim. Evet. Düz örgülerimizi sıra sonuna kadar bitiriyoruz ve sıra sonunda 6 diş haroşamız var. Onları da örüyoruz. Bu tarafın kesmesini arka taraftan yapacağız arkadaşlar. Evet. Evet, 6 diş 6 ilmek haroşamı da ördüm. Şimdi dönüyorum. Bu taraftan 6 ilmeğimi keseceğim. Pardon, 8 ilmeğimi. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, bu tarafta da kesmemi yapmış oldum. Şimdi bu taraftaki bacağımız içinde 61 ilmek kalmış oldu. Şimdi ters örgülerimle devam ediyorum. Az önce orta kısmında A için 10 ilmek kesmiştik. Oraya kadar ters örgülerimizle devam edeceğiz arkadaşlar. İlk önce bir bacağı öreceğiz. Daha sonra diğer bacağa geçeceğiz. Aynı kolda yapmış olduğumuz işlem gibi. Önleri düz, arkaları ters olarak örmeye devam ediyoruz.
A kısmımıza kadar ilerleyelim. Evet. A kısmımıza kadar geldik. Şöyle göstereyim. Bakın. Bir taraftan kestik. Ortada A için kestik. Tekrar diğer taraftan da kesmiştik. Şimdi arkadaşlar ilk önce bu taraftaki bacağımızı öreceğiz. Önden düz, arkadan ters olarak hiçbir eksiltme veya artırma yapmadan örmeye devam edeceğiz. Evet, ben de örgümü öreyim. Ne kadar uzunlukta olduğumu gelince sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bacağımı ördüm, düz örgülerimi. Arka taraftan saydığımızda ters örgülerimiz 23 sıra ters örgümüz oldu arkadaşlar. Şimdi ölçüsünü de vereyim ben size. Şu şekilde 7-7,5 santim civarı, 7-7,5 santim civarı düz örgülerimizi ördük. Şimdi arkadaşlar kol ucunda yapmış olduğumuz popcornlardan yapacağız. Bir sıra. Daha sonra haraşo örgülerimizi öreceğiz. Evet. Başlayalım. Şimdi 8 ilmekte bir popcorn yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimi ördüm. Tığımı alıyorum ve 9. ilmeğime popcornumu yapacağım. Evet. 1 2 ve 3 zincirimi çektim. Bir doladım. Aynı yere batıyorum. Ve 2 kere de çıkartıyorum. Tığımda 2 tane ilmek oldu. Doluyorum. Aynı yere batıyorum. Ve 2 kere de çıkartıyorum. 3 oldu. Doluyorum. Aynı yere batıyorum. 4 oldu. Doluyorum. Aynı yere batıp çıkıyorum 2 kere de ve 5 ilmeğim oldu. Dolayıp hepsini beraber içinden geçiriyorum ve bir zincir atıp sabitliyorum. İlmeğimi tekrardan şişime takıyorum. İlk popcornumu yapmış oldum arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. 8 ilmek örmüştük. Tekrardan 8 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm ve 9. ilmeğe popcornumu yapacağım. 1 2 3 ilmek aynı noktaya batıyorum. Yine 5 ilmeğim oldu ve sabitliyorum. Taktığım şişime tekrardan 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane ördüm. 9'uncuya popcornumu yapacağım. Bir, iki, üç. Doluyorum, batıyorum. Evet, 5 ilmeğimi içinden geçip zincirimi çekip sabitleyip şişime takıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar 8 ilmeğimizi örüyoruz. 9'uncuya popcornumuzu yapıp geliyoruz arkadaşlar. Sırayı bitirelim, gelelim. Evet arkadaşlar, ben popcorn sıramı bitirdim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane popcornum olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar arka tarafa dönüyoruz ve artık haraşo örgülerimize başlayacağız. Haraşo olarak örmeye başlayalım. Ben düz örgülerden oluşturuyorum haraşamı. Evet. Sıra sonuna kadar haraşo örgü örüyoruz. Toplamda 6 tane popcornumuz olmuş oldu. Evet, toplamda 3 ya da 4 diş haraşo öreceğiz. O istediğiniz kadar örebilirsiniz arkadaşlar. 3 ya da 4. Ne kadar istiyorsanız. Evet. Şu şekilde göstereyim. Bakın bir sıra haraşamda oluşmuş oldu. Şimdi arkadaşlar 3 ya da 4 sıra haraşamızı örüyoruz. Tekrardan yalnız örgümüzü kapatırken arka taraftan kapatıyoruz. 3-4 diş haraşamızı örüyoruz. Tekrardan ön sırayı örüp arka taraftan kapatmasını yapıyoruz. Bu şekilde bacağımızın bir tarafını bitirmiş olacağız arkadaşlar. Daha sonra diğer bacağımıza geçeceğimizde ipimizi bu arka taraftan ilmeğimize takıp ters örgülerle sıra başına kadar ters örgülerimizi öreceğiz ve tekrardan ön tarafta düz, arka tarafta ters örgü olarak toplamda bu bacağımızda yapmış olduğumuz gibi 23 sıra öreceğiz. Önden düz, arkadan ters. Daha sonra 24. sırada, yani ön sırada popcornlarımızı yapacağız. 8 ilmekte bir tane. 8 ilmek öreceğiz. Bir tane. 9'uncuya popcorn yapacağız. 8 ilmek öreceğiz. 9'uncuya popcorn yapacağız.
Yine toplamda 6 tane bu bacakta da popcornumuz olacak. Popcorn sıramızı da yaptıktan sonra arkaya geçtiğimizde tekrardan haraşo örgülerimize başlayacağız. Yine bu bacakta yaptığımız kadar 3 ya da 4 diş ne kadar örerseniz o isteğinize bağlı. Ben 4 diş yapmayı düşünüyorum. 4 diş haraşamı yaptıktan sonra tekrardan ön tarafa gelip arka taraftan kapatmasını yapacağım arkadaşlar. Yani iki bacağımı da bu bacağımı ördüğüm gibi bu bacağımı da örüp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde iki bacak kısmımı da ördüm, tamamladım. Şimdi hep beraber dikişlerini yapacağız ve tulumumuzu tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi tersine çeviriyoruz. Dikişimizi yapacağız çünkü. Bu şekilde. İpimi keserken biraz uzunca bırakmıştım. İğneme takıyorum. Şu şekilde birleştirip bu A kısmına kadar, uç kısmına kadar dikeceğim. Şimdi uçlarını sabitliyorum. Ve bu şekilde dikişimi yapıyorum. Her zaman yaptığımız gibi ilmekleri karşılıklı dikiyoruz. İlmek atlamamaya dikkat edelim arkadaşlar. Hep karşılıklı ortalarından geçerek bu şekilde çaprazlamasına dikiyoruz. Evet. Köşeye geldik. Şimdi burada ipimi sabitleyeceğim. Ve dikişlerimin içinden geçirip ipimi çıkartacağım. İpimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bu tarafa geçiyorum. Bu tarafta ipim biraz uzun kalmıştı. Tekrar ipimi takıyorum. Bu sefer arkadaşlar hem orta kısmını dikeceğiz, A kısmını, hem de bacağımızı birleştireceğiz. Şimdi ilk önce tekrardan
Buradan başlayalım. Köşeleri birleştirelim. Evet. Yine tekrar bakın ilmekleri karşılıklı dikiyoruz. Orta kısmını da göstereceğim arkadaşlar nasıl yaptığımı. Arkadaşlar bu şekilde şu köşeye kadar dikelim. Gelelim sonra bu orta kısmının da dikişini göstereceğim. Evet arkadaşlar ben köşeye kadar dikişimi yaptım. Şimdi bu A kısmını dikeceğiz. Yalnız bunları da bu şekilde kapatıp bunları da beraber dikeceğiz. Yalnız şuna dikkat edelim. Düğme delikleri üst kısımda olması gerekiyor. Yani ön tarafta üst kısımda olması gerekiyor. O yüzden alt tarafa düğme deliklerinin olduğu kısmı, üstüne de düğmeleri dikeceğimiz kısmı koymamız lazım. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Sonra bu şekilde kenarlardan karşılıklı dikeceğiz. Evet. Şimdi bu kısımları üçünü bir iğnemizden geçmiş olduğuna emin olalım arkadaşlar. Üçüne birden batıralım. Evet. Evet. Şimdi A kısmımızı da dikmiş olduk. Arkadaşlar. Bu şekilde. İyice buraya sabitliyorum ki ipim kolay kolay açılmasın. Buraya tekrardan bir düğüm yapacağım. Ve ipimi buradan bu taraftan yürüteyim. Ki kolay açılmasın. Tekrardan ipimi kesiyorum. Evet, orta kısmımızı da birleştirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar dikiş olarak şu kollarımızın altına dikeceğiz. Oraları da bir tanesini göstereyim. İğnemi taktım. Şöyle. Yine köşeleri sabitliyorum. Karşılıklı ilmeklerimi dikiyorum. Koltuk altında delik bırakmamaya dikkat edelim arkadaşlar.
tarafı birleştirebildiğiniz kadar birleştirin ki ortasında, koltuk altında delik oluşmasın. Bu şekilde ipimizi de sabitleyelim. Şöyle içinden yürütelim ki kolay kolay açılmasın arkadaşlar. Düğümümü de yaptım. İpimi kesiyorum. Evet. Koltuk altında diktik. Sıra bu koltuk altımızda arkadaşlar. Burayı da aynı şekilde dikip gelelim. Evet arkadaşlar, ben kol altı dikişlerimi de yaptım. Düğmelerimi de diktim. Ve geldim. Şu şekilde göstereyim. Tulumumuz bitti. Çok şirin bir tulum oldu. 1-1,5 yaş ölçülerinde bir tulum. Ben ahşap düğme kullandım arkadaşlar. Siz isterseniz ince düğme takabilirsiniz kız çocuklarınız için. Yahut erkek çocuklarınız için farklı renkler tercih edebilirsiniz kız çocuklarınız için. Turuncuyu ben iki kız çocuğuna da erkek çocuğuna da gittiği için tercih ettim. Ve bu şekilde çok da güzel oldu. Şimdi ben size ölçülerini vereyim. Boyun kısmından bacak kısmına kadar 47 santim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. 47 santim. Beden genişliği şu şekilde 29 santim. Bu şekilde arkadaşlar 1-1,5 yaş ölçülerinde çocuklarınız için rahatlıkla olacak bir tulum örmüş olduk. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki çalışmamda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.